Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine güzel bir video ile karşınızdayız. Bahçeye gideceğiz ve bahçemizde mısırlarımız olmuş. Mısırlarımızı toplayalım. Şöyle güzel bir süt mısırı pişirelim. Hadi bakalım hep birlikte bahçeye doğru gidelim. Evet, mısırlara geldik. Şöyle gösterelim. Mısırlarımız. Evet, mısırlarımıza bakalım. Şöyle mısırlarımızı gösterelim. Tanelenmişler ve tam süt şu anda. Koparalım. Şöyle mısırımızı toplayacağız. Süt olanları. Burada da var. Bir de buna bakalım. Bakın tanelenmiş. Yani artık yenme şeyine gelmiş. Görüyorsunuz mu? Tam süt şu şekilde koparıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 tane daha kopardım. Şöyle işlerini gösterelim. Bakın çok güzel. Bayağı bir mısır topladım. Hemen şimdi bakalım ne kadar toplamışım. 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane koparmışım. Birkaç daha koparayım yeterli. 2 daha kopardım. 9 ve 10 tane. Ve şimdilik bu bize yeterli. Hemen gidelim bakalım yavaş yavaş. Hemen çıkıyoruz. Şöyle bahçemizin kenar sırasından. Evet, mısırlarımızı getirdik. Tenceremizi de getirdik. Şöyle önce mısırların kabuklarını koyacağız. Şöyle bakın bu şekilde. Bu şekilde hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi böyle bakın çok güzel olmuşlar. Kabuklarını soyuyoruz.
mısırlarımızı soyduk. Hemen şimdi mısırları yıkayalım. Mısırları yıkadık arkadaşlar. Şöyle kenara alacağım. Şu içinde soyduğumuz kabukların iç kısımlarını tenceremizin şöyle dibine koyuyoruz. Şu mısır kabuklarının içindekileri, bakın şu iç kısımlarını hemen tenceremizin dip kısmına koyuyoruz. Üzerine mısırları koyacağız. Şöyle bir çekelim. Bakın şöyle dip kısmına koyduk ve üzerine mısırları yerleştiriyoruz. Çok fazla toplamadık tabi. Bu kadarcık topladım. Şimdilik bize yeterli. Şimdi mısırların üzerine şöyle bir kaşık şeker ilave ediyoruz. Yeterli. Biraz da şöyle bakın parlak olsun, yumuşak olsun diye yağ koyuyoruz. Bu püf noktalarını size hiç kimse vermez. Üzerine tekrar şu kabuklarla kapatıyoruz. Şöyle güzel güzel kapatıyoruz her yerini. Bakın bu şekilde kapattık. Tamamdır. Şimdi üzerine suyunu koyacağız. Şimdi üzerine çıkana kadar su koyuyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi kaynamaya koyalım. Şimdi ocağımı yakacağım. Çünkü dışarıda rüzgar çok esiyor. Yine ben ateşi yakamayacağım. Onun için burada ocakta kaynatacağım. Tenceremizi koyduk. Şimdi 10 dakika kaynamaya başladıktan sonra kaynatacağız. Fazla değil. Aşırı derecede süt, taze mısır, kuru değil asla. Hemen şimdi böyle kapatalım bir kapak da üzerine. Çabuk kaynasın ve pişsin mısırlarımız. Bakalım tenceremiz. Evet, mısırlarımız kaynamaya başladı. Dediğim gibi şöyle bir 10 dakika kaynasın. Sulacık şuradan bakalım. Kırt kırt kaynıyor. Devam. Kapağı kapatalım. Devam. Evet, mısırlarımızı 10 dakika kaynattık. Çok sıcak. Şöyle arayalım bakalım. Süper olmuş. Tane tane koparalım. Ay çok sıcak, koparamıyorum. Kopardım arkadaşlar bir tane. Güzel pişmiş yani. 10 dakikada pişmiş bizim mısırlarımız. Benim mısırlar aşırı derecede taze. Yani çok kartlaşmadı arkadaşlar. Onun için çok çabuk pişti. Ama fazla kart olanları eğer alırsanız pazardan falan 10 dakika sürmez tabii. Çok daha uzun sürer. Yarım saat, 45 dakika kaynatmanız lazım. Bu da bir püf noktası, unutmayın. Evet arkadaşlar, ocağımı ben kapatıyorum. Şuradan. Gördüğünüz gibi ocağımızı kapattık ve mısırlarımız pişti. Biraz dinlensin, sıcak. Azıcık dinlensin, soğusun. Daha sonra servisini yaparız. Evet, mısırlarımızı pişirdik. Tenceremizi şöyle açalım. Biraz beklettik soğusun diye. Soğudu. Şimdi çıkaralım bakalım kabımızın içine. Şöyle ilk önce biraz yapraklardan
koyalım. Süsleme yapalım tabii ki de. Hemen öylece olmasın. Şöyle yeterli. Çıkaralım mısırlarımızı. Soğuttuk tabii ki de. Hemen kabımıza alalım. Şöyle. Tamamdır. Bu kadar mısır kaynattık. O dediğim gibi 10 tane mısır kaynattık. Süper oldular. Evet, gördüğünüz gibi süper oldular. Bu da bize yeter. Toplamda 10 tane mısır kaynattık. Evet, şöyle yakın plandan da mısırları gösterelim. Mısırlarımızı pişirdik. Şöyle bir tane bakalım nasıl olmuş. Hemen tuzumuzu getirdik yanımıza. Tuzumuzdan biraz serpiştiriyoruz. En güzeli bu. İstediğiniz başka baharat varsa tabii ki de öyle de tüketebilirsiniz ama biz eski usulcüler genelde böyle tuz koyarak tüketmek. Hemen tadına bakalım. Hmm. Ay, lokum gibi olmuş ya. Süper olmuş valla. Yumuşacıkın dediğim gibi çok körpe kartlaşmadan pişirdik. Çok güzel. Tuzsuz gelirse biraz daha tuz ve afiyetle tüketiyoruz. Çok güzel olmuş mısırlarımız. Ben çok beğendim. Evet, mısırlarımız çok lezzetli, tazecik, sütlü sütlü. Süt mısırını pişirdik. Taze mısırı pişirdik. Şimdilik videomu burada bitiriyorum. Videomu bitirmeden önce her zaman ne diyoruz? Tabii ki de kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.